Ben cezaevindeyken de mesela bunu düşünüyordum. Ya ben kimseye şiddet uygulamadım, bir yanlışlık yapmadım. Yani sadece farklı düşündüğün için bir insanı hapsetmek. Adliyede dava takip ediyorsun, bir seyirci sırasındasın, bir sanık sırasındasın. Tabii ben ilk defa gözaltına alınıyorum. Hani hiçbir prosedür bilmiyorum, nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. TC kimlik numaranızı girdiğimiz zaman kırmızı bir ibare yanıyor. Yargı hani adalet sınırları içinde değil, devletin kendine çizdiği tırnak içinde o güvenlik konsepti içinde uygulandı. Hem başvekilsine attığı imzadan ötürü hem de üniversitedeki görevimden çıkarıldıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığı bir yazısı nedeniyle yargılandım. Türkiye'deki baskının düzeyi bizim sonuçta bu mesleği tutkumuzu engellemiyor. Onu söyleyebilirim yani. Tutuklayacaksanız da tutuklayın, buradayım dedim. Evet, aynen böyle. Çünkü insan hakları mücadelesinde fail devlettir. ...143. Birleşti bazı davalar 122. Yani ben tabii 90'ların başında İnsan Hakları Derneği'nde mücadeleye başladım. O tarihten bu yana da hakkımda birçok dava açıldı. Birçok kez tehdide maruz kaldım, silahlı saldırıya maruz kaldım. O dönemle bu dönemin farkı şu: yani bu kadar fütursuzca tutuklama kararları verilmiyordu. Yani sizin hakkınızda dava açılıyordu. Kendinizi radikal bir biçimde savunabiliyordunuz. Ancak ceza alırsınız ve ceza Yargıtay'da onanırsa, kesinleştikten sonra cezaevine giriyordunuz. Ben de o dönem 95'te böyle bir ceza kesinleşmesi üzerine cezaevine de girdim. 6 ay cezaevinde kaldım. Alıştığım bir hayat. Onun için şimdi hani bana çok ay ne zor bir hayat falan gibi de gelmiyor. Bu da tuhaf bir şey aslında, yani kanıksamak da tuhaf ama mecbursunuz yani ona göre uydurarak. Bir taraftan da hayatı da seviyorsunuz. Hayatın güzel yanları da var. Yani ben mesela ay işte çok kötü durumdayız, mahvolduk, hiç o şeylere girmeden güzel yanlarını da öne çıkararak, yani sevdiğimiz için sanıyorum ya, bir de hani yaptığımız işi sevmekle ilgili bir şey. Ben insan hakları mücadelesini hep böyle ölülerimize karşı borcumuz olarak tanımlarım. Hep hani o kadar çok insanımızı kaybettik ki, yani ben birçoğunu tanıma fırsatına da ulaştım. Ne bileyim, Musa Anter, Vedat Aydın, işte yani bir dolu insan, o kadar çok ki yani hepsi aklınıza geliyor. Hani yine sanki mecburuz biz devam etmeye diye düşünüyorsunuz. Yani ben hiç mesela pişman değilim. İyi ki de böyle yaşıyoruz. Yani ben her gün onlarca tehdit alıyorum. Hepsini engelliyorum. Yani çünkü şikayet etseniz ondan başka hiçbir şeyle ilgilenmemeniz lazım. Yani o kadar çok tehdit geliyor ki engelliyorum, yok sayıyorum. Yani yapabileceğim çünkü başka bir şey yok. Bu nedenle geceleri çıkmıyorum. Ya da çıkacak da olsam mutlaka yani 40 yılda bir, o da yani çok az çıkıyorum. Mesela daha bu konuda özgür olmak isterdim. Yıllardır yurt dışına gitmiyorum. Çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yani görmek istediğim yerler var. Hiçbirine gidemiyorum. Yani bu da çok sınırlayıcı bir şey insanı. Yani çok görmek istediğim hayattayken yerler var. Mesela bunlardan biri Ermenistan, biri Meksika. Yani ben bunları hep, çünkü hayalimde artık oralara gitmek vardı ama sizi bir anda engelliyorlar. Neden? Onlar gibi düşünmediğiniz için. Yani bu çok akıl alır bir şey değil. Ben cezaevindeyken de mesela bunu düşünüyordum. Ya ben kimseye şiddet uygulamadım, bir yanlışlık yapmadım. Yani sadece farklı düşündüğün için bir insanı hapsetmek çok korkunç bir şey aslında. Yani hele ki bu çağda yani artık akıl almaz bir şey. Çok insan gitti zaten.
Yani bu coğrafyada gerçekten özellikle akademisyenler arasında ben gidenlere hiçbir şey demiyorum, hak veriyorum da yani çünkü akademisyen ve burada yapacağı hiçbir şey yok. Çocukları var, anneleri babaları var bakmak zorunda oldukları ve çalışmaya ihtiyaçları var. Doğal olarak gidiyor, hatta korkuyorlar, yaşam güvenceleri yok. Ama ben yani 90'lardan beri hep bu düşüncedeyim. Birilerinin de kalması gerekiyor. Yani ben o konuda çok netim. Yani hiçbir şey bu düşüncemi değiştiremeyecek. Yani benim yarın 17 yılım onansa da ben gideceğim o 17 yıl için cezaevine gireceğim yani. Oradan devam edeceğim. Onları rahatsız etmek istiyorum ben. Yani gitmeden burada kalarak rahatsız etmek istiyorum. Ve ben mesela şuna çok inanıyorum hayatta. Biat etmiyorsanız eğer tabii ki korkarsınız. Yani korkmamak değil. Cesareti ben korkusuzluk anlamında demiyorum. Yani fikrini savunmak anlamında kullanıyorum. Cesaretin insanı en çok koruyan şey olduğunu düşünüyorum. Size düşman bile olsalar saygı göstermek zorunda kalıyorlar. Ve bakın yani ne olursa olsun bugün bile AKP bile ben reform yapacağım deme noktasına geliyorsa yapar ya da yapmaz. Bu bir mücadele sayesinde. Esas olarak gitmemizi istiyorlar. Ben de gitmemekten yanayım yani. Ben Canan Coşkun, adliye muhabiriyim. Cumhuriyet Gazetesi'nde başladım adliye muhabirliğine. 2012'de başladım ve 2013'ten itibaren işte polis şiddeti davalarını, hükümet yetkililerinin karıştığı bazı yolsuzluk soruşturmalarını takip ettim ve sonra işte FETÖ ve işte örgüt davalarını, siyasi ceza davalarını takip ettim şimdiye dek. Ve hala da Cumhuriyet'ten ayrıldım ama adliyeden kopamıyorum. Yani çünkü orada bir şeyler yaşanmaya, orada bir hukuksuzluk yaşanmaya, bir adaletsizlik sergilenmeye devam ettiği için oradan ayrı kalamıyorum. Severek gidiyor muyum? Hayır. Ama tanıklık etmek gerekiyor buradaki olan biten şeye. Yani sanırım 2014'te yargılanmaya başlamıştım yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin yaptığım haberler nedeniyle. Adliyede dava takip ediyorsun, bir seyirci sırasındasın, bir sanık sırasındasın. Yani işte atıyorum bir gün önce bir dava takip ettiğin salonda, ertesi gün sanık sandalyesinde yargılanıyorsun. Yani o yüzden insanın şeyi de bir şiraze de kayıyor. Bir dakika ne yapıyorum burada diye. İşte gözaltına alındığım da oldu. Rabia Naz dosyasını araştırmak istiyorduk zaten. Ve TBMM'de bir komisyon oluşturulmuştu. Komisyon Eynes'e gidince biz de bundan iyi fırsat bulamayız dedik ve onlarla beraber gittik hem de takip edeyim diye. Oradaki taciz gerçekten gözle görülürdü çünkü işte Rabia Naz'ın yaralı olarak bulunduğu yere gidiyoruz. Orada bir şeyler işte çekeceğiz. Bir bakıyoruz polis orada. Nitekim zaten o tacizleri biz buradayız demeleri sonrasında ete kemiğe de büründü. Gözaltına alındık orada. Ve işte gözaltına alındıktan sonra öğretmen evinde, Eynes'li bir öğretmen evinde kalıyorduk. Gelip o işte odayı bastılar. Ne bulacaksınız zaten yani? Ya bilgisayar var, ya kalem var, defter var ki buldukları da bunlardı. El koydular bunlara, fotoğraf makinelerine, elde ettiğimiz orada görüntülere, ses kayıtlarına her şeye el koydular. Sonra bilgisayarlarımızı yaklaşık 4 ay vermediler bize. Ve işte yurt dışına çıkış yasağı yaptılar, koydular. Burada aslında sadece emniyetin tacizi değil, bence burada yargı makamlarının tacizinden de bahsetmek gerekli. Çünkü bizim hakkımızda yurt dışına çıkış yasağı koyan hakimin tavrı gerçekten incelenmesi ve AKP dönemi yargısının mahkeme salonlarında nasıl vücut bulduğuna ilişkin çok iyi bir örnekti. Yaşı çok küçük bir hakimdi ve işte şu parmağında böyle kalın bir yüzük vardı. Biz içeri girdiğimiz zaman parmağını böyle vuruyordu. Tek kaşı kalkıktı. Sanki böyle gelin bakalım siz enselledik sizi falan gibi, siz neler karıştırıyorsunuz gibi bir hali tavrı vardı. Ve karşısındaki o meslekte çok uzun zamandır olan bir avukat vardı. Çok saygıdeğer birisiydi. Ona karşı tavrı, savunmaya karşı tavrı aslında ve işte gazeteciliğe karşı tavrı çok
bence şöyle adlandırılıyor, çok çirkindi, çok çiğdi. Mesleki faaliyetlerimizle ilgili bir engellemeydi bu bir taraftan da. Çünkü işte bizden şikayetçi olan bir tanık vardı. Bana dediler ki işte sen o tanığın evine de 50 metre yaklaşamayacaksın. Yani hayatımda aldığım en komik adli kontrol şartı yani bu. Bana şey diyorlar, sen tamam bu adamla konuşamazsın ve bu konuda haber yapamazsın. Artık oraya gidemezsin. Eynes'e de gidemezsin. Çünkü biz seni orada hedef haline getirdik. Seni şeytanlaştırdık orada. Mesajını çok iyi verdiler bize. Yani gazetecilere gazetecilik yapmayın diyorlar. Yani çünkü bizim lehimize şeyler yazmıyorsunuz. Yaptığınız da bu yüzden gazetecilik değil. O yüzden çoğu gazeteciyi işte terörle mücadele kanunu kapsamında yönelttiği suçlarla ya cezaevine koyuyorlar ya da cezalandırarak yargısal tacize sürekli adliyelere gitmelerine neden olarak işini yaptırtmıyorlar aslında. Yani çok açık bir mesaj yani bence bu. Yapmayın gazetecilik falan diyorlar. Yani açılan davalar hem şey olarak bireysel olarak etkiliyor elbette. Çünkü yani ben elbette şey yapmıyorum, tamam beni gelip alıp götürecekler demiyorum ama benim için korkan bir ailem var. Yani annem korkuyor her an sanki böyle gecenin bir yarısı telefon geldiği zaman işte bir şey oldu falan diye korkuyor. Onlar için korkuyorum birazcık. Bunun haricinde otosansüre ilişkin de tabii etkileri var. Bunu İstanbul Adliyesi'nde ben muhabirlik yaparken çok böyle o kadar bariz bir örnekti ki o. İşte bir şey operasyon olmuştu. MİT tırlarına ilişkin bir operasyon olmuştu ve işte bu operasyonu yapan, tırları durduran kişiler gözaltına alınmıştı. Onlar inanılmaz bilgiler veriyorlardı ifadelerinde. İşte yok mühimmat bir şeyi inceledik gibi. Gerçekten yani o tutanaklarda bir haber yatıyordu. Muhabirler telefon etti şeflerine. Dediler ki böyle böyle şeyler yazıyor. Bunları yazalım mı? Onlar da dediler ki yazmayın. Bunlar da yazmadı. Yani ve sonra kendi aralarında bunu konuşuyor oldular yani bu şeyleri, bu ifadeleri. Çünkü onlar da biliyorlar haber ve bunu anlatma gereği duyuyorlar. O yüzden yani şeyden önce devletin yargı mekanizması aracılığıyla gazetecilerin üstünde kurduğu baskı aslında çok daha kötü bir şeye sebep oluyor. Çekiniyor gazeteci bunu yazmaya. Çünkü bunu yazarsam başıma bir şey gelebilir diyor ve yani o sansürün tamamlanmasındaki en büyük payı aslında muhabir kendi zihninde başlattığı otosansürle başarıyor bunu. Bundan sonraki şeylerde, zamanlarda dönüp bakıp biz bu haberlere dönüp bakacağız ve bize referans olacak olan bunlar diye düşündüğüm için her şeyi yazmaya çalışıyorum açık seçik. Bu işte kimi zaman davaya sebep oluyor. Ama yani bu davalar buradan geri durmak şeyini böyle bir şey yaratmıyor. Çünkü bir de şey düşünüyorsun ya içeride bir sürü gazeteci varken yani bundan korkmak biraz ayıp yani. Genel olarak aslında baktığın zaman şey diye düşünüyorum. Öf yine aynı terane yani yeter artık. Yani belli ki bakıyorsunuz işte ya açıyorsunuz davayı ama bu yazmaya devam ediyor. Yani elbette ki dozunu artırmayın ama bu bir işe yaramıyor, durdurmuyor yani. O yüzden şey açısından bir bezginlik var artık. Yani o rutine döndü sürekli. Eğer haber yapıyorsan ve dişe dokunur bir haber yapıyorsan peşinden dava açılacağını biliyorsun. Bu işimizin saçma sapan bir parçası. Hadi şunu bitirelim ve tamam işimiz neydi ona devam edelim gibi bir şey oluyor artık. İstanbul doğumluyum. 77 İstanbul doğumlusun. Evet, başka? Evet. Bandırma Yüksek Okulu'da okudum. Bandırma Yüksek Okulu'nda okudun. Evet, güzel. Sonra Afrika belgesel işi bulaştık. Sonra hasbelkader belgesel işine bulaştın. Evet. Bugün de 6 yıldır da böyle hastayım. 6 yıldır da böyle hastasın. Hastayım. Tamam. Ben anlatayım mı Çayan? Anladım. Tamam. Eğer eksik
bir şey olursa sen tamamlarsın beni, tamam mı? İyi dinle. Çayan 38 filmini 2006 yılında yaptı. Dersim katliamını anlatıyor. Ve o dönem pek çok festivalde gösterildikten sonra, yani bunlar arasında Türkiye'nin en büyük film festivalleri var, işte Altın Portakalı falan filan. Ondan sonra oralarda gösterildikten sonra Dersim'deki bir gösterim sırasında polisin müdahalesiyle, yani engellemesiyle bu eser işletme belgesinden haberdar olduk. Böyle bir belgemizin olması gerektiğini falan hatırlattı polisler, ki önceki gösterimlerin hiçbirinde olmadı ama Dersim'de birden öyle bir sorun oldu ve ondan sonra biz işte eser işletme belgesine başvurduk. Reddedildi ve biz dava açtık Kültür Bakanlığı'na. Yani sonuçta ifade özgürlüğüne aykırı diye. 2006 yılında yaptığımız film, şu an 2020 yılındayız. Hala yasal olarak gösterilemiyor Türkiye'de. Danıştay'ın kararını bekliyoruz şu anda. 2013 yılında hatırlarsanız yani barış görüşmeleri devam ediyor. Bambaşka bir Türkiye falan, yani şundan 7 yıl öncesinden bahsediyoruz. Hani Gezi zamanıydı falan. Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu Kandil'deki basın açıklamasına katılmıştı. Bu PKK'nın geri çekileceğini duyurduğu açıklamaya. Gazeteci olarak orada bulunmuştu ve keşke biz de tanıklık etsek diye düşünmüş ve bunu kamerayla kaydedebilir miyiz diye düşünmüş. Bağımsız bir belgesel olacaktı sonuçta bu. Hassas bir konu ve hani bu bağımsızlığımız da bizim için çok önemliydi tabii ki. Hani ve her yere gidebilmek istiyorduk hani vesaire. O görüşmeler yapıldı, gerekli izinler alındı ve yola çıkıp gittiler arkadaşlarımız, yani küçük bir çekim ekibiyle ve geri çekilmeye tanıklık etmek üzere gitmişlerdi. Ama işte bir belgeselde olabildiği üzere o sırada konjonktür değişti. Ekip oradayken geri çekilme durduruldu ve bu sefer tabii onlar da tamamen bambaşka bir şeye tanıklık etmeye başladılar. Yani bu insanlar orada ne yapıyorlar, nasıl yiyorlar, ne yiyorlar, nasıl içiyorlar, yani nasıl yaşıyorlar. İstanbul Film Festivali'nden beni aradılar. Filmden haberdar olmuşlar. Daha önce Çayan'ın filmlerinin hepsi İstanbul Film Festivali'nde gösterilmişti. İşte hani bunu da orada açmamız gerektiğini vesaire. İşte mutlaka çok özel bir gösterim yapacaklarını. Yani gerçekten hani böyle çok büyük bir gala Diyarbakır'da yapılacak, sonra İstanbul Film Festivali'nde yapılacaktı vesaire. Hiçbiri olmadı. Ne oldu? Filmi bitirdik, kitledik, yani bizim deyimimizle. Ertesi günü Çayan'ın kalbi durdu. 18 Mart 2015 tarihiydi. Tesadüfen, yani 15 dakika boyunca çalışmadı kalbi ve beyni oksijensiz kaldı. 18 Mart'ta Çayan rahatsızlandı, komadaydı. Bir gün kala İstanbul Film Festivali aradı beni. Acilen görüşmemiz gerekiyor diye. Akşam 6'ydı, yani düşünün. Akşam 6'da beni aradılar. Ertesi gün saat 4'te gösterim var. Yani gösterimin iptal olacağını söylediler. Ben de yani böyle bir şeyin kabul edilemez olduğunu, yani bir gün kala böyle bir şey falan, bu alenen sansür. Ne olur şu anda yapmayın bunu dedim. Yani Çayan yoğun bakımda ve ben uğraşamam dedim yani böyle bir şeyle. Bu çok büyük bir skandala sebep olacak dedim. Bir gün önce şeye gitmişlerdi, kayınvalidemin evine. Çayan belli günler kayınvalidemde kalıyor, Medine teyzede. Bu soruşturma aşamasıydı. Şöyle bir soruşturma, Batman'da Mayıs ayında, yani 2015'in Mayıs ayında Batman'da bir gösterim yapılmıştı. 5 Mayıs sanırım. Çayan hala yoğun bakımdaydı o zaman. 5 Mayıs'taki o gösterimle ilgili oradaki savcı bir soruşturma açmış. İşte o gösterimde PKK propagandası yapıldı diye. Niye Batman'da açılıyor mesela dava? Suçumuz gösterimde propaganda yapmaksa Çayan orada değildi zaten. Eğer filmle alakalıysa yönetmenlerine açılmış ya, 2 yönetmen var. O zaman İstanbul'da açılması gerekirdi falan gibi. Yani tamamen hukuken, teknik olarak çok saçma bir dava söz konusu. Ne olduğu belli olmayan. Oradan başladı işte dava. Biz ilk duruşmaya gitmiş miydik Çayan? Gittik. İlk duruşmaya gittik değil mi? Nasıl? Evet. Şimdi dava açıldı. İşte iddianamede böyle işte terör örgütü propagandası yapmaktan falan böyle 7 yıla kadar hapis cezası falan yazıyordu. Biz de böyle dedik, yani nasıl olabilir böyle bir şey? Yani bir film için hani böyle bir ceza öngörülüyor falan. Çayan da işte savunmasını yaptı orada. Ben bir belgesel film yönetmeniyim. Mesleğimi yaptım ve niye burada olduğumu bilmiyorum. Ama yine de ne dedin Çayko? Tutukluydum.
buradayım. Tutuklayacaksanız da tutuklayın, buradayım dedin. Evet, aynen böyle. Yani toplam 4-5 cümle kurdu. Genelde biliyorsunuz yani artık propaganda cezaları bütün herkes çok aşina olduğu için genelde 1 yıl, işte hadi 2 yılı geçen var mıdır yok mudur, işte böyle tek tük 2 yılı geçenler var falan. 4,5 yıl hapis cezası aldılar yani ikisi de. Şimdi istinaf mahkemesinde bekliyoruz. Bu arada yurt dışı çıkış yasağı verdiler ikisine de. Neymiş? Niye yurt dışı çıkış yasağı verdiler size? Kaçma ihtimali olduğu için. Kaçma ihtimalin olduğu için. Evet. Ve maruz kaldığımız muameleyi görüyorsunuz yani hakimler. Hepsi 3 tane hakim gördük biz Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi. Hepsi seçilmiş gibi yani hani insan bir de şey oluyor yani ulan burası bizim yani bizim hani hakkımızı, hukukumuzu aradığımız yer, hani kendimizi savunacağız işte falan. Bizim sonuçta oralar bizim alanlarımız, anlatabiliyor muyum? Yani vatandaş olarak benim en doğal hakkım yani orada savunmamı verip hani hakkımı talep ediyorum ben orada ve maruz kaldığım muameleye bak. Yani otur, kalk, şu, bu falan. Ya ben zor tuttum kendimi orada gerçekten. Çayan maalesef beyni hasar görmüştü ama total bir hasar söz konusuydu. Görme merkezi de bunlardan bir tanesi. Çayan göremiyor şu anda da. Çok az görebiliyor. Tamam, kulağım mı kaşınıyor? Çok pardon. Sen bana söyle ben de. Geçti mi? Ha? Geçti mi? Sakıntı. İyi miyiz? İyi. Tamam. Yargı taciziyle ilgili anlatmak istediğim bir şey var mı? Yok. Yok. Ne halleri varsa görsünler diyorsun. Evet. Tamam. Belgeselciler zaten yani hani her zaman zor koşullar altında yaşıyorlardı ama hani bu son süreçte yani zaten pek çok arkadaşımız ya Türkiye'yi terk etti ya da başka işler yapmaya başladı falan. Bir noktadan sonra şey yapıyorsun tabii yani nasıl geçineceğiz biz, ne yapacağız? Yani Çayan çalışamıyor, ben çalışamıyorum. Nasıl ilerleyeceğiz biz diye düşünürken ben işte şey yaptım, işte bu engelli maaşına başvurdum. Engelli maaşı, evde bakım maaşı, böyle çok güzel şeyler var Türkiye'de. Engelli maaşı, evde bakım maaşı. Aa ne kadar güzel. Engelliye evde baktığın için sana da maaş veriliyor değil mi? Hani öyle düşünülüyor. Hiçbirini alamadık. Neden? İşte çünkü biz kendi evimizde oturuyoruz. Kendimize ait bir arabamız var. Ben de malulen emekliliği en son çare artık o yani. SGK'ya başvurdum malulen emeklilik için ve süreç başladı. Önce işte aylar sonra işte hastaneden raporlar falan, o süreçlere hiç girmeyeceğim. Yani şu an psikolojim kaldırmıyor gerçekten. Ne oldu? Bütün bu hastane süreçleri bittikten sonra malulen emeklilik talebiniz reddedildi diye bir yazı geldi. Gerekçe sürekli bakıma muhtaç görünmüyormuş Çayan. 10 tane profesörün imzasıyla üst kurulda reddetti. Çayan gibi bir insanı sürekli bakıma muhtaç değil diyorsa eğer 10 tane profesör böyle imzalayıp orada insan ister istemez art niyet arıyor. Neyse neticede ben dava açtım. Bizim avukat arkadaşlarımız var sağ olsunlar. Çok yakın dostlarımız ve dolayısıyla onlar gönüllü olarak bu süreçleri bizim için götürüyorlar. Yoksa mümkün değil yani böyle bir şey. Yani o mahkemelerde işte dava açmakmış, işte engelli birini götürmek falan filan, yani bütün bunlar korkunç. 2 yıldan fazla da 2,5 yıl sürdü sanırım dava. Malulen emeklilik davası sürdü ve biz daha yeni geçen ay ilk kez maaşımızı aldık. Çayan Demirel diye girdiğiniz zaman direkt hani 4,5 yıl hapis cezası aldığı ortaya çıkıyor. Biz Beşiktaş'ta oturuyorduk önceden. 4 kat merdiven in çık falan zor oluyordu kendi evimizde. O yüzden taşınmayı falan düşünmemiştik ama bir noktadan sonra ben artık taşıyamaz oldum Çayan'ı ve hani taşınmak istedik. Ev aradım uzun bir süre. Hani böyle Kadıköy'de böyle hani giriş kat bir ev olsun, daha ferah, Çayan'la hani rahat hareket edebileceğimiz bir ev arayışına girdik ve en son tam böyle bize uygun bir ev bulduk. Ve tam böyle kontrat imzalayacakken ev sahibi vazgeçti. Sebep? Çayan'ın hapis cezası aldığını görmüş ve bize evini vermek istemedi ev sahibi. Velhasıl yani bu dava meselesi bir sürü yerimize, bir sürü hayatımızın çeşitli alanlarına yansıyor maalesef. Merhaba, ismim Bülent Şık, gıda mühendisiyim. Uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda çalıştım, 19 yıl. 2009 yılında Akdeniz Üniversitesi'ne akademisyen olarak geçtim.
Akdeniz Üniversitesi'nde Gıda Güvenliği ve Tarımsal Araştırma Merkezi'nin hem kurulumunda hem de daha sonra çalıştırılmasında, sistemin çalıştırılmasında görev aldım. Çalışma alanım gıdalarda ve sularda bulunan çeşitli toksik kimyasal maddeler, bunların insan sağlığı üzerindeki etkileri, çocuk sağlığı ve çocuk beslenmesi üzerindeki olumsuz etkileri. 2016 yılı 22 Kasım tarihinde Akdeniz Üniversitesi'ndeki görevime KHK ile son verildi. Bir barış akademisyeniyim. Hem barış bildirisine attığım imzadan ötürü hem de üniversitedeki görevimden çıkarıldıktan sonra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdığım bir yazı dizisi nedeniyle yargılandım. Üniversitedeki görevim esnasında Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü bir çalışmada görev almıştım. O çalışma Türkiye'de kanser vakalarının çok görüldüğü illerde bu vaka sayılarının çok olmasıyla çevresel ortamlardaki kimyasal kirlilik, zehirli madde kirliliği arasında bir bağlantı var mı? Onu araştıran bir projeydi. Projenin kapsamı çok geniş ve milyonlarca insanı ilgilendiren bir proje olduğu için epey bir süre şeyi anlamaya çabaladım. Yani 2016'dan sonra, çıkarıldıktan sonra 2017'de özellikle hani ne oldu bu projenin akıbeti? Bu kadar çerçevesi geniş bir halk sağlığı projesinin sonuçları neden hani açıklanmadı? Bir önlem alındı mı alınmadı mı gibi soruları hani kendimce bir yanıt aradım. Bir süre sonra hani projenin açıklanmayacağı bilgisine ulaştım ya da öyle bir sezgin gerçek oldu diyeyim. Üniversitedeki görevden atıldıktan sonra elimdeki verileri derleyerek projenin sonuçlarını yazdım. Yazdıktan sonra da Sağlık Bakanlığı şikayetçi olduğu ve hakkında dava açıldı. Göreve ilişkin bilgileri açıklamak, göreve ilişkin işte gizli tutulması gereken bilgileri temin etmek, bir takım suçlamalarına, sır olması gereken bilgileri açıklamak gibi bir takım hani suçlamalarla yargılandım. Yargılama sonucunda 15 ay ceza verildi. Ve şu an aldığım ceza İstinaf Mahkemesi'nde ama henüz mahkemeden bir karar çıkmadı. Bekliyoruz. Sağlık Bakanlığı 4 gün sürdü. Bu yazı dizisi olarak çıkmıştı Cumhuriyet Gazetesi'nde Nisan ayında 2018'de. Sağlık Bakanlığı 2. gün gazeteye bir teksip gönderdi. Sağlık Bakanlığı bu çalışma bitmemişti. Bitmemiş bir çalışmanın sonuçları açıklanamaz. Biz çalışma bittiğinde gerekli bütün önlemleri alacağız dedi ve beni de yaptığım işin yani etik olmamakla, akademik olarak doğru bir iş yapmamakla suçlayan bir teksip oldu. Biz buna yer verdik tabii. Ama ben öyle bir teksip bekliyordum ve 3. ve 4. gün yani yazısının 3. ve 4. günü sularla ilgili verileri açıkladım. Ki asıl kritik veriler de orada çünkü su yani zehirli kimyasallarına da çevre kirliliğini çok iyi yansıtır. Bu yerleşim noktalarında suları kirleten, suları içilmez kılan çeşitli kimyasalların örneğin arsenik gibi, kurşun gibi ne düzeyde olduğunu ve hangi yerleşim noktalarını yani isim hangi köy, hangi mahalle isim açıklayan 52 tane yerleşim noktasının ismini açıklayan tabii o noktada doğruluk ya da güvenilirlikle ilgili Sağlık Bakanlığı'nın teksibi de açıkçası çöpe gitmiş oldu. Yani hiçbir şeyi yalanlayamadılar. Bakanın gazeteye gönderdiği teksipten söz etmiştim 2. gün. Orada diyor ki yani biz zaten bunları açıklayacaktık. Bu devlet sırrı değil. Ama daha sonra açılan davada bunlar bir sır olarak nitelendi. Sır olarak nitelenmesi bile aslında bakarsanız uluslararası sözleşmeler açısından sorun içeriyor ve bunlar dava sürecinde duruşmalarda avukatlar tarafından sıklıkla dile getirildi. Çalışmanın bütün sonuçları elde edilmemişken dahi halkı uyarmak ya da kamuoyunun dikkatini çekmek için ara raporlarla açıklamalar yapabiliyorsunuz. Yani aslında bu kadar bariz ortada olan bir durum var. Şu net bir şekilde ortaya çıktı ki bu çalışma var. Çok geniş kapsamlı bir çalışma yapıldı ama sümenaltı edildi. Bakanlık bu konuyla ilgili hiçbir önlem almadı. Gıda güvenliği ile ilgili sorun oluşturan etkenler, örneğin toksik kimyasalların büyük bir çoğunluğu, yani bir oran veremiyorum, vermek de çok mümkün değil ama büyük bir çoğunluğu çevresel kirletmenin bir sonucu olarak gıdalara bulaşır, sulara bulaşır, gıda maddelerine bulaşır, ağır metaller,
binlerce zehirli kimyasal. Yani iyi de şimdi yani bu kirletme bir doğal süreç değil ki, kendi kendine olmuyor yani, bunun failleri var yani. Bir takım şirketler, işlemeyen bir hukuk sistemi, siyasal atmosfer vesaire gibi hani çok sayıda fail var bundan sorumlu. Biz o faillere hiç değmeden bilim yapabilir durumdayız. Yani en acı verici olan bir şey bence bu. Tabii benim gibi çok sayıda akademisyen arkadaşım var aynı süreçte KHK ile görevinden uzaklaştırılan. Sadece KHK ile uzaklaştırılanlar değil, özelde çalışan ve sözleşmesi yenilenmeyerek ya da görevine son verme şeklinde işinden edilen arkadaşlarımız var. Bir de tabii bir süre sonra bizim ekibi yargılama süreci de başladı. Yani o dönem nasıl geçti? Çok koşturmaca içinde geçti desem yanlış olmaz. Yani bir yandan davalarla uğraştım. Sağlık Bakanlığı'nın davası, işte barış bildirisine imza atan akademisyenlere açılan, barış akademisyenlere açılan davalar. 11 Ocak'ta barış bildirisi imzalandı ve ben 2 hafta işe gidemedim yani, açık söyleyeyim. Hani muazzam bir tepki, üniversite içinden tepki, telefonlara tehditler, kapılara işaretler koymalar, bazı arkadaşlarımızın kapıları kırıldı falan. Yani böyle ben şimdi rapor aldım, gitmedim mesela. Yani bir tacizle, başka türlü bir tacizle karşı karşıya. Genel basındaki gazetelerde bizim fotoğraflarımız doğrudan rektörlük tarafından servis edildi yani. Bununla ilgili biz dava açtık, o dava düştü falan. Yani nasıl geçti? Şimdi dönüp baktığımda aslında ne kadar çok sorunla uğraştığımı fark ediyorum ama yani bir şekilde de baş edebildik herhalde. Öyle görünüyor. Yani çok kolay olmadığını söyleyebilirim ama yani. Bu yargılamalar bir kere hukuk sınırları içinde yapılmış yargılamalar değil. Yani bir kere hani böyle bir olağanüstü dönemdi. Hani o darbe girişiminden sonra zaten 20'sinde o hal ilan edildi. Olağanüstü bir dönem başladı ve bu da olağanüstü dönem içinde olağanüstü halin getirdiği bir yargılamaydı ve dediğim gibi aslında yargı hani adalet sınırları içinde değil, devletin kendine çizdiği tırnak içinde o güvenlik konsepti içinde uygulandı. Biz dediğim bu 35 kişi hakkında o darbe girişiminden 1,5 ay sonra gözaltı kararı verildi. Ama bizim isimlerimiz ayın 16'sında, yani darbe girişiminin hemen ertesinde işte bir başkentçi diye bir hesap vardı. O hesapta zaten tutuklanacak gazeteciler listesinde A'dan başlayarak böyle ben M harfindeydim. 151. sıradaydım. 3'ü sabah tutuklandık ve bizim hem gözaltına alınma gerekçemiz terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etmek, propaganda yapmak. Yani Türk Ceza Kanunu 220'ye 7. maddesiydi. Benim cezaevine zihinsel olarak yerleşmem de ancak 4. aydan sonra oldu. Çünkü ben o 3-3,5 ayda her an böyle çıkabiliriz. O yüzden cumartesi pazarı kendimce diyordum, hani ölü günler. Çünkü karar alınma ihtimali yok. Hafta içi hep umutlu zaten. Hep milletvekilleri falan da geliyordu. Baktık böyle 3-4 falan filan böyle iddianame çıkmayınca biz dedik burada bir iş var. Biz uzun kalmaya biraz alışalım deyip biraz daha öyle daha zihinsel olarak da, çünkü o ilk 3 ayda falan böyle çok üzüldüm, çok ağladım vesaire falan. Yani tabii çocuklarımdan da ayrı düşmenin. Bir de hani böyle kendime hep avluda bağırırdım yani. Ben kahraman falan değildim yani. Hani ben sadece yazı yazdım. Üstelik gazeteye gitmeden yazı yazdım. Zaten yazdıklarım yüzünden de o zaman gezi sürecinde iktidara yakın medyadan atıldım. Diyordum ki ben hani kimsenin kahramanı değilim. Benim bütün hikayem çocuklarıma ekmek parası, yani ocağımızı döndürmek, mutfağımızı çevirmek için. Benim bütün hani gazetecilik hikayem hepsi oydu. Sonra ama böyle 5. ay, 5,5 falan derken işte iddianame çıkacağı haberi geldi. İddianame de şöyle oldu. Terör örgütü üyesi olmayıp yardım etmekten bir anda o iddianame ile birlikte terör örgütü üyeliğine terfi ettik. Ama ilginç olan da bizi tutuklama gerekçesi olan deliller daha azdı bu yeni durumda. Ama istenen ceza ve rütbe daha yüksekti. Yani propagandadan bir an terör örgütü üyeliğine, yani iddianame üyelikten
şey oldu ve 27 Mart'ta da ilk duruşma yapıldı. Savcı mütalasını saat 11 ya da 11.30'da verdi. Biz ondan sonra hani ara verildi ve son savunmaları yaptık. Karar 4.30'da çıktı. Yani ilginç olan şunu söylemek istiyorum. Yani 4.30'a kadar, yani o mahkeme heyetinin 13+8 yani 21 kişiyi tahliye etmesine kadar hiçbir tepki yok. Ya bütün tepki bu 4.30'daki kararın açıklanmasından sonra ve 4.30 ile 7 arasında. Yani o 2,5 saat içinde ne olduysa bu işte başsavcı vekillerinden birisi emniyete yazı yazıyor, yeniden gözaltı ve oradaki tarih 00:59. Yani biz gece yarısı 1'de açılan bir soruşturmayla yeniden tahliye olmadan gözaltına alındık. Ailelerimiz beklerken onların yerine bizi çevik kuvvet polisleri aldı. Eşyalarımızı bir tane kamyonet gibi bir şeye koydular. Bizi de böyle ellerimizi bir de kelepçelediler, plastik kelepçe. Her birimizin yanında da bir tane çevikten polis kurdular ve biz önce saat böyle sabah 4'e geliyordu. Gittik. Hasaki'ye. Sağlık kontrolü, prosedürel. Sonra vatana gittik -2'ye. Orada da bütün kayıt işlemleri, yeniden gözaltı işlemleri, kayıtlar vesaire falan filan ve biz 14 gün boyunca kaldık, vatanda kaldık. İşte her gün sağlık şeyine gittik. 14'ü de biliyorsunuz Cuma günü ve 2 gün sonra da referandum vardı. Bizi o gün normalde sabah bizi aldılar, sabah 9'da duruşmaya çıkacakmışız. Yani savcı da ifademizi alacaktı normal şartlarda. Önce Eyüp'e gittik de Eyüp Devlet Hastanesi'ne Fakat sonra orada bir telefon geldi. Biz yeniden vatana döndük. Yani savcı ifademizi almaktan vazgeçmiş. Bizi doğrudan mahkemeye çıkaracaklar. Mahkemeye de akşam 5'te gittik. 7'den itibaren çıkmaya başladık. Orada da bir sorgulamadan ziyade ilk iddianamedeki soruların aynısı soruldu. Şimdi normalde hukukta şu var değil mi? Aynı iddialarla, aynı delillerle ikinci dava açılamaz. Bir taraftan hem diğer davamız devam ediyor. Yani hem terör örgütü üyeliği davamız devam ediyor. Hem de artı savcının tahliye istemesinden sonra biz aslında bir de 2 kere ağırlaştırılmış müebbet. Yani anayasal düzeni değiştirmek ve hükümeti ortadan kaldırmak. 309 ve 311 galiba. 2 kere de ağırlaştırılmış müebbetten yargılanıyorduk. Yani hikayemiz terör örgütü üyeliği propagandasıyla başlayıp 2 kere ağırlaştırılmış müebbete kadar gitti. O gün tahliye olan 21 kişi içinde bazılarının istemediği kişiler tırnak içinde var ve onlar da tahliye edildiği için bu dava açıldı. Bu davada zorunlu olarak açıldı. Yoksa hukuki bir gerekçesi olduğu için değil. Nitekim 2 dava birleştirildi ve bütün biz bu 13 kişinin hepsi de o davadan biz beraat ettik yani. Ne oldu burada? Nerede bunun hukuku? Ama Anayasa Mahkemesi 2018 Mayıs ayı içinde bize, yani bana ve Cumhuriyet Gazetesi'nden şeyler vardı. Onlar için bir hak ihlali kararı verdi. İşte uzun tutukluluk süresi, düşünce ve ifade özgürlüğünün yapılmasından dolayı ve bir de 30.000 lira da mesela tazminata hükmetti. Muhtemelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de gene bir ihlal kararı çıkabilecek ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi Anayasa Mahkemesi bunu ne zaman verdi? Bizim başvurumuzdan 2,5 yıl sonra. Yani dava bitti, tutukluluk, serbestlik hepsi bitti. Sonra hak ihlali geldi. Ama Anayasa Mahkemesi bu bireysel başvuru hakkı ne? O hakkın önlenmesi için zamanında alınması gereken bir tedbir. Nitekim 2 gün içinde o kararı vermek zorundaydı ama tahliye olduktan sonra 2018 Ekim, Mart 7-8 ay boyunca hiçbir yere yazmadım. Yani korktum açıkçası. Teklif de geldi. Dava sonrasında da bu dava sürdüğü sürece gazetecilik açısından yazı yazmak ya da konuşmak benim için çok zordu. Gelen davetleri de yazma şeylerini de güvenlik demeyeyim de biraz daha tedbirli olma amaçlıyla kabul etmedim o dönem yani. Ben içeri girdiğimde dediğim gibi bir kişi tutuklu ama esas tutuklular dışarıdakiler. Yani ben dışarıdakilerin yani eşimin, çocuklarımın, ailemin mağdur olmasını hiçbir zaman istemedim. Bundan sonra da istemiyorum. O zaman da istemiyordum ama tutuklandık. Dolayısıyla da o korku insanı biraz daha dikkatli olmaya itiyor ister istemez. Konuşurken de, yazarken de. Kapının böyle
anlamsız saatlerde çaldığı zaman böyle bir korkuyorduk yani. Nitekim bir sabah çalındı öyle, sabah 5'te. Hani bir yanlışlıkla geldiler falan filan. Karşı komşu yerine bizim dairenin kapısını çaldılar. Yine sabah polis 4 tane. Hatta bunu ben sosyal medyada da paylaşmıştım. Karşı komşuya arıyorlarmış ama hani sitenin görevlisi hani daire numarasını falan verdiği halde bizim kapıya geldiler. İşte kimliği istediler. Bu kaç yıldır burada oturuyorsunuz? Size ait bir fatura var mı falan filan. Böyle hani ne olur? Şimdi yanlış kapıysa dersin ki kimi arıyorsun sen? Elinde kağıt var değil mi? Ahmet'i arıyorsun. Sen Ahmet misin? Değilsin. Özür dilersin ve yaparsın. Böyle değil ya, bunlar böyle bizim kimliğimizi aldılar, kapıyı kapatın 5 dakika sonra geleceğiz falan filan. Yani bir tür tırnak içinde böyle taciz gibi bir şey ya da biz bak izliyoruz seni falan anlamında bir mesajdı. O yüzden böyle ilk aylar o açıdan çok zordu ama sonra tabii ki özgürlük başka bir şey. Özgürlüğe insanın alışması çok daha kolay oluyor. Bütün ne kadar kötü şartlarda, yani tırnak içinde kötü kendim için, ondan sonra gene de özgürlüğe çok kolay alışıyorsun. Seviyorum gazeteciliği, keyifle yapıyorum. Gazetecilikten emekli olunmaz diye düşünenlerdenim. Zor da olsa Türkiye'de gazetecilik yapmak keyifli. Yani Türkiye'deki baskının düzeyi bizim sonuçta bu mesleği tutkumuzu engellemiyor. Onu söyleyebilirim yani. 91-92 Nokta dergisinde başlamıştım staj dönemimde. Tabii 90'ların başları, ilk yarısı Türkiye'de en fazla gazeteci cinayetinin belli bir döneme tekabül eden en fazla gazeteci cinayetinin olduğu dönemdir aslında. O dönem öldürerek tasfiye eden bir şey vardı. Gazete binaları, örneğin Özgür Ülke'nin İstanbul'daki binası bombalanmıştı. Ama şimdi de davalar bakımından belli bir dönemde en fazla gazetecinin tutuklandığı, en fazla yargılamanın olduğu, neredeyse her gün yargılamanın olduğu şeyler oluyor. Belli bir ay oluyor. Diyelim hep sürekli yargılama var. Çeşitli adliyelerde. Ve yine mesela Cumhurbaşkanı'na hakaret davaları bakımından şahsına münhasır bir dönem. Şimdi Türkiye hani gazetecileri dava açmayınca kendini iyi hissetmeyen bir insan profili tarafından yönetiliyor. Şimdi öyle olunca dönemi dönemle kıyaslamak da, yani her dönem insanlar kendi acıları üzerinden konuşmaya başladığınca cümlelerin içeriği bazen kayıyor. Yani bu dönem gibi bir dönem yok değil. Yani işte 90'lı yılların başı pek çok arkadaşımız, meslek büyüğümüzü kaybettiğimiz bir dönemdi. Çok büyük bir acıdır o dönem. Ama şimdi de mesleğin öldürülmek istendi. Bu cümleyi çok kuruldu. Gerçekten mesleğin öldürülmek istendi. Yani yandaş değilsen, yani merkez medyanın diyelim artık merkez medya kavramını tırnak içinde bile kullanmamızın zorlaştığı bir dönem. Diğer taraftan da meslek yapılıyor. Yani ileride tabii daha anlamlı hatırlanacak bu. Bu dönem yapılan işler. Bu dönemde çok sert bir dönem olarak yaşanıyor. Yani bir devamlılık var. Türkiye'nin bir demokrasi sorunu hep vardı. İlk başından itibaren devam eden bir süreç. Yani para cezaları aldım ama çok yüklü değildi. Diğerleri açısından da şunu söyleyebilirim. Yani şöyle bir tutarlılık var benim yargılamalarımda. Mesela hani Cumhurbaşkanı'nın hakaretten de yargılandım. 28 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı'nın hakaretten de yargılandım. Yani tutuklanan meslektaşlarım var. Türkiye, yani uzun süredir hapis yatan gazeteciler var Türkiye'de. Dolayısıyla şimdi bunun şeyi içinde benimkisinin lafı olmaz aslında. Bizde para cezasına dayalı kuşatma çok fazla. Örneğin yazarlarımızdan Ceren Sözeri'nin bir yazısıyla ilgili Evrensel'e ve yazarımıza 200 bin liralık bir dava var. Bu Turkuaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhat Albayrak'ın dava açtığı. Onun dışında Basın İlan Kurumu ilanımızı askıya aldı. Şimdi bu mücbir sebep şeyini gösteriyor, gerekçe. Aslında basın kartları gibi, yani bir iptal yaptılar, gürültü koparınca işte kullanımda yazıyor ama turkuaz da yapılmıyor, yeniletilmiyor da öyle bırakılıyor. Burada da gürültü koptuğu için tam ilan hakkı iptal edilmedi ama ilan hakkı askıda ilan da alamıyoruz. Üst üste cezalar mesela Cumhuriyet'e de yeni verdiler. Bize de böyle çeşitli haber başlıkları, yazılar, şunlar bunlar. Bunlarla ilgili 45 gün, Türkiye basın tarihinde olmayan işler yani. 45 gün, 15 gün
falan böyle çeşitli şeylerle bir kuşatma var. Mali kuşatma da söz konusu. Ben yine hala Evrensel gibi bir gazete için böyle işte para cezaları, yani etkisiz bir mecalden düşürme yönlü bir baskı var aslında. Yani bizi diyelim sorunlarla uğraşmaya itme. Para cezalarıyla, reklam ilansızlıkla, şunla bununla filan ve de kriminalleştirme tabii. Sormak lazım. Çeşitli tonlarda sorabilirsiniz. Her dönem farklı biçimlerde sorabilirsiniz. Çok da tabii karnınızdan sormamak lazım. Yani ne dediğinizin anlaşılması gerekir. Soruyormuş gibi yapmamak lazım yani. Ya sormak lazım ya sormamak lazım. Dolayısıyla yani bu insanı kendisini iyi de hissettiriyor. Yani belki şunu yaşıyorsun, hani bunu yazarsam dava açılacak, bunu sorarsam dava açılacak filan. Bunu yapıyorsun ama yazdıktan sonra da rahatlıyorsun yani. Güzel oldu diyorsun. Bunun böyle olması lazımdı. Tabii bu dönemin özgün şeylerinden bir tanesi de özellikle internet sitesine dönük, genel olarak internet medyası ve sosyal medyaya dönük daha da derinleştirildi o süreç. İçerik kaldırma kararları. Yani engelleme, kaldırma. Şimdi orada şöyle oluyor. Hani şunu da belki açıklamam lazım. Bazı bu davaları takip edenler bazen şöyle düşünebiliyor. Diyelim karar geliyor, kaldırıyoruz. Şimdi bizim mesela sistemimiz şöyle. Yurt dışında bizim yani server, hani biz öyle şeyde yani bizim içeriğimizi kendisi kaldıramaz. Karar veriyor. Yani bizim uzantımız farklı. Bu kadar güçlü bir uzantı şeyi de farklı. Niye bu kalkıyor falan deniyor. Tamam mı? Şimdi sonuçta içerik kaldırma kararı geliyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Tamam mı? İtiraz ediyoruz. Sonra mahkeme kararı geliyor. Şimdi ondan sonraki mesele şudur. Mahkeme kararından sonra kaldırmayabilirsin. Ben mesela hani kendi yazımla ilgili içerik kaldırma geldi. Kaldırmadık. Mahkeme kararı geldi. Oradan sonra kaldırmayınca şöyle oluyor. Senin zaten bana ayrı dava açtılar. Ama başka yazılar içinde bir sürü içerik geliyor. Mahkeme kararından sonra da kaldırmazsan o zaman sen orada çalışan, sana bakan, senin sorumluluğunda çalışanların o gazetenin kapısı kırılıp insanların sürüklenerek çıkarılmasına ilişkinde bir ajite ortam yaratmış oluyorsun. Ve sözün sürekliliğini de kesiyor bu. Yani. Dolayısıyla orada başka biçimde, yani bunlar sonuçta sonsuz kaldırılamaz. O içerikler duruyor bir şekilde. Çeşitli platformlarda yayınlanabilir, daha sonra tekrar yayınlanabilir filan. İnternetteki hiçbir bilgi uçmaz sonuçta. Ağır bir süreç o. Yani içerik kaldırma kararları. ...2015 yılında gazeteciliğe başladım. DİHA, DİHABER, Mezopotamya ajanslarında çalıştım. 2,5 yıl Ankara'da çalıştıktan sonra Van iline geçtim ve belli aralıklarla haber turuna çıkıyorduk. İlk defa gördüm aslında bu kentleri. Daha önce hani orada gazetecilik yapmamıştım ya da herhangi bir hani gezmek amaçlı da gitmemiştim. İlk Muş'a gittiğimde çok bilmiyordum açıkçası. Hani ne yaparım, ne haber yaparım, oradaki arkadaşlarımla iletişime geçtim falan. İlk aklıma gelen şey olmuştu. 78-80 yaşında cezaevinde bulunan Sise Bingöl'ün ailesinin orada olduğunu biliyordum. Ve gitmeye karar verdim. Varto'ya gitmeye karar verdim. Hani ailesini göreyim, oradan hani bir görüşme sonucunda haber yaparım diye düşünmüştüm. Daha sonra öğreneceğim ki o gün aslında Varto'ya gittiğimde MOBESE kameraları benim hani ilçeye girdiğimi görüyorlar ama kim olduğumu bulamıyorlar ve aslında şehirde beni arıyorlar. Sonra ben Varto'dan çıktıktan sonra merkeze geçtim. O gün hava çok soğuktu, böyle kıştı zaten, Aralık ayından bahsediyorum. Dedim yapacağım, hani gidip bir mağazadan polar alacağım. Üşümeyeyim diye. Sonra mağazaya girdim. Böyle 5 dakika falan geçmedi. İçeri siviller girdi. İlk önce böyle bana bir canlı bomba gibi davranmaya başladılar.
Çünkü yavaşça işte ellerini kaldır, çantanı bırak falan böyle. Bir elim havada, pardon, iki elim böyle kaldırdım. Diyorum, yani gazeteci olduğumu söyledim. Yanıma gelip işte çantamı açmamı falan söylediler. Tabii ben ilk defa gözaltına alınıyorum. Hani hiçbir prosedür bilmiyorum, nasıl davranmam gerektiğini bilmiyorum. Sonra ben hani çantamı verdim. İşte kameraları açtılar, içine bakıyorlar. Görüntüleri tek tek inceliyorlar falan. Sonra bana dedi, kabine gir dedi, arayacağız. Dedim hayır, arayamazsınız. Birincisi, bir kadın polis yok. İkincisi de hani gözaltı kararınız yok. Bunu söylememle tamam yaptı. Zaten çok imalı bir tamamdı o. Tabii gözaltı kararı çok hızlı çıktı. Yaklaşık 15 dakika falan sürdü. Merkezin her tarafını polisler tutmuştu. Her köşe başında polisler duruyordu. Zaten bulunduğum yerden dışarı çıkmamla beraber direkt hemen gözaltına alındım apar topar. Böyle çok garip davranıyorlardı ve ben kaç tane mesela polisle muhatap olduğumu gerçekten bilmiyorum. Her biri bir şey söylüyor, her biri bir şey anlatıyor. Bir tane adam içeri girdi. Kim olduğunu bilmiyorum. Böyle arkaya doğru kollarını attı, bacak bacak üstüne attı falan. Sen dedi benim kim olduğumu biliyor musun? Böyle bakıyorum. Ben dedi işte dedi Muş Emniyet Müdürü bilmem ne. Ondan sonra dedim iyi. Dedi ki ben dedi senin dedi kim olduğunu çok iyi biliyorum dedi bana. Dedim ben de biliyorum. Yani sorarsanız dedim size kim olduğumu anlatabilirim. Tabii kes sesini falan. Böyle çok böyle inişli çıkışlı ruh hali var yani. Böyle bir diyor işte. Yazık değil mi sana, böyle boş işlerle uğraşıyorsun. Tırnak içinde gazetecilik boş iş zaten onlara göre. İşte sen de yaşıtların gibi yesene, içsene, gezsene. Niye böyle şeyler yapıyorsun şu bu falan. Böyle bir iyi olma tırnak içinde. Bir böyle ani çıkışlar. Zaten orada hissettim yani. Çok net hissettirdi. Yani ben seninle uğraşacağım. Sonra kadın polis geldi işte içeri. Dedi çıplak arama yapacağım. Dedim yapamazsınız. Ben buna izin vermeyeceğim. Zaten bu hukuk bu hukuka da aykırı ve dedim siz bana bunu dayatamayacaksınız. Ben bunu söylememle kadın böyle ortalığı ayağa kaldırdı. Sonra bulunduğum odaya 15-20 tane falan erkek polis girdi. Ben yine böyle bir sürekli bu arada şok yaşıyorum. Kabul etmeyeceğim dedim. Sonra polislerden bir tanesi dedi, hiç unutmuyorum. Dedi eğer dedi soymazsan şerefsizim seni ben soyarım dedi. Sonra ben de yapamazsınız dedim. Sonra dedi ki bunu dedi ters kelepçeli bir yere yatırın dedi. Yani o an gerçekten de çok korkunçtu. Hani böyle arada kaldım. Yapamaz diyorum ama bir yandan baktım ciddi üstüme yürümeye falan başladılar. Duvara falan sıkıştırdı. Ve soyma girişiminde bulundu yani. Ve ben kabul etmek zorunda kaldım. Tabii kabul ettikten sonra bu dönüştü. Hani bir kere bir şeyi yaptırdığı anda devamı geliyor. 1 dakikalık avukatla görüşüyorum. Hop hadi çıplak arama. Sürekli bunun yaşıyoruz falan böyle. Bir de bu arada hani Muş'tayım. Avukatlarla görüşmeme izin vermiyorlar. Dosyamda gizlilik kararı var. Ben neyle yargılandığımı bilmiyorum. Avukat geldi. 1 dakika dahi konuşmadılar. Konuşamadık yani diyor polis yanımızda bekliyor. Hadi diyor. Hadi konuştuğumuz yeter falan. Bu arada ben ilaç kullanmıyordum hiç. Orada bende bir oluştu. Küçük bir panik atak geçirdim. Koğuş çok küçüktü. Hani 1 adımlık. 2'ye 1'di sanırım. 2'ye 2 miydi? Tam saymıştım ama şu an hatırlamıyorum. Çok küçüktü ve bir yerden sonra olmaya başladı bende. Nefes darlığı falan oluşmaya başladı. Sonra hastaneye gittiğimizde bana verdiler. Oksijen verdiler bu fısfıslardan. Mesela onu istiyorum. Çok kötü oluyordum sürekli. Onu bile isterken diyor ki benden isteyeceksin ben vereceğim. 4. gün mahkemeye çıkmadan önce savcıya ifade verdim. Savcıya ifade verirken avukatım ben üçümüz yani odadaydık ve sorularını yanıtlıyordum. O arada emniyet müdürü kapıyı çaldı. Savcıyı dışarı çağırdı. Bakabilir misiniz falan bir şeyler söyledi. Sonra geldi zaten çok kısa sürdü. Sonra hemen tutuklama talebiyle tabii hemen mahkemeye çıkarıldım. 4. gün mahkemeye çıktım. Bu arada mahkemeye çıktığımda avukatla ikimiziz mahkemede. Arkada da bir sürü TEM polisi. Yurt dışı yasağı ve denetimli olarak serbest bırakıldım.
Hiç beklemiyorduk. Hani bayağı avukat da bu arada çok şaşırdı. Yani o Muş'ta avukatlık yapıyormuş ve şey dedi, yani buradan dedi çok azdır dedi yani tahliye olan. Sonra biz koridorda böyle sevinçten böyle birbirimize sarılacaktık. Emniyet müdürü geldi böyle araya girerek şey falan dedi. Teröristin avukatı, senin de kim olduğunu biliyorum. Seninle de görüşeceğiz. Sonra bana döndü. Dedi ki sen dedi senin peşini bırakmayacağım. Sonrasında çok sürmedi zaten. 1 ay sonra direkt üst mahkeme tutuklama kararı çıkarttı. Sonra bir gün, ertesi gün zaten şeye çıktım. Ankara, yani Ankara Adliyesi'nde sevgilisiyle Bitlis'e bağlandım. O gün zaten tutuklanma kararı verildi. Zaten uzun bir süre kendi dosyamla ilgili tam bir fikir sahibi olamadım. Her seferinde böyle soruyoruz ama her seferinde yeni bir şey çıkıyordu. İşte gazetecilikle ilgili, Gazeteciler Günü'nde yaptığım paylaşımlar, işte çocukları çekmişim onlar, ondan sonra yapamadığım haberler. O halde kadın diye bir dosya haber hazırlıyordum. Kapatılan kadın kurumları, işte bununla ilgili bir haber yapmayı planlamıştım. Ama sonra belli nedenlerden dolayı o haberi yapamamıştım. Yapamadığım haberim de dosyaya koymuşlar. Şey diyorum yani, ama ben bu haberi yapamadım. Bana diyor ki yapabilirdin. Sonra işte yaptığın haberlerle örgüte moral oluyorsun deyip yardım yataklıktan. Yani gerçekten de komik. Ben güldüm. Yani bunu açıkladıklarında gerçekten de güldüm. Mesela ben çocukluğumdan beri ailem bana Seda diyor. Seda ismini kod isim olarak değerlendirdiler. Ve buradan örgüt üyeliği istediler. Çok kolaydı. Ya bunu öğrenmek gerçekten çok kolaydı. Ben yöntem söyledim. Gidin ilkokul öğretmenlerimi bulun. Gidin çocukluk arkadaşlarımı bulun. Gidin, yani bir sürü şey var. Ben 3 mahkeme sadece emniyetin ismimi teyit etmesini bekledim. 3 ay. Sen misin bu haberleri yapan? İçeriye bakıyorsunuz, o kadar temiz, o kadar güzel insanlar. Hakaret davasından yıllarca içerideler ya da öğrenci atıyorum 8 Mart'a katıldığı için içeride. Yani böyle türlü örnekler var. Bu insanlar tabii ki de orada olmayı hiçbirimiz hak etmiyoruz. Biz suçlu değiliz ama bizi suçlu psikolojisine soktular. Bizde zaten hemen hemen bütün arkadaşlarımız tutuklanmasa da yargılanıyor. Evet, tutuklananlar da çok fazla ama yargılananlar da çok fazla. Şimdi bir kere zaten muhalifsen bu ülkede bu suç tırnak içinde. Ama hele ki Kürtsen ve Kürt ajanslarında çalışan bir gazeteciysen bu çok çok daha aslında onlar için büyük bir suç teşkil ediyor. Yalnız bırakılmak bu noktada benim adıma müthiş bir hayal kırıklığıydı. Demokrasi dediğiniz şey insanların kendisinden olan insanlara karşı hep beslenilen bir duygu. Yani oysa ki demokrasi çok evrensel bir şey. Şahsa, kimliğe, ideolojiye, haklıya, haksıza bakmadan bir suçlunun dahi yasal olarak bir takım hakları varken, demokrasi de bu noktada bunun ana teması iken, yani en demokratım diyen insanlar dahi bu süreçte maalesef ideolojik yaklaştılar. Yani bu da başlı başına şahsım adına bende insanlığa dair bir güvensizlik oluşturuyor. Çünkü bu her dönem değiştiği zaman o zaman bir demokrasi sorunu yaşayacağız demektir. Yani Türkiye zaten bugüne kadar bunu hep yaşamıştı. Bir dönem bunun değişeceğine inandık toplum olarak. Ve bunun böyle olmadığını görmek, üstelik kendi inandığım değerlere sahip olduğunu düşündüğüm insanlar tarafından bu hayal kırıklığını yaşamak benim iç dünyamda gerçekten ciddi anlamda yaralar açtı. Beni insanların kötü olduğunu düşünmeye iten gerçek, çok acımasızlar. İnanılmaz derecede acımasızlar. Müthiş bir ön yargı var insanlarda. Bizim ülkemizdeki insanlarda uygulanabilecek en kolay strateji algı operasyonu. Gerçekten bizim halkımıza
iyisiyle kötüsüyle, yani bir noktaya getirmek istiyorsanız eğer buradaki yapabileceğiniz algı politikasını çok başarılı yürütürseniz, ya bu çok enteresan bir şekilde halkımızın üzerinde gerçekten çok inanılmaz bir etki bırakıyor. Ve Einstein'ın çok klişe bir lafı vardır. Ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zordur. Bizim esasında bu süreçte yaşadığımız en büyük zorluk bu. Yani inanılmaz bir algı yapıştırıldı. Bu algı neticesinde insanlarda bir ön yargı oluştu ve siz çaresizce aslında bunun böyle olmadığını kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Üstelik bunu kanıtlamak isterken de lehinize olan her türlü şeye de el koyuyorlar. Onun dışında sosyal hayatta bir mahalle baskısı ister istemez tabii ki yaşıyorsunuz. İnsanlar soruyorlar, daha doğrusu sormuyorlar bile. Yani direkt yargısız infaz yapıyorlar. Öyle olmuş, böyleymiş zaten, ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Öyle miydi, böyle miydi? Yani bu sürecin nasıl gittiğine dair bilgisi olmayan insanların bile sizi direkt yargısız infaz etmesi çok kötü olduklarını gösteriyor. Kötülükten çok beslenen insan var gerçekten. Suçlu suçsuz noktasında suçlu olan insanlar da çok fazlasıyla bir ön yargı altında yargılanıyorlar. Yani hukuk sisteminde suçlu insanların cezası verilir zaten. Yani bunu sosyal hayata da empoze ettiğiniz zaman, şimdi şöyle bir şey de var. Neden cezaevlerindeki insanların gerçekten hayattan kopmaları adına bir takım mücadeleler çok fazlasıyla veriliyor? Yani tutuklu hakları verilmiyor. Hükümlülerin hakları verilmiyor. Çıktıktan sonraki sosyal hayatta zaten yaşama hakları girdiği andan itibaren elinden alınıyor. Dışarıdaki aileler de gerçekten kendilerince açık cezaevinde yaşadıklarını hissediyorlar. Ben hissediyorum. Bunu bana hissettiren gerçek nedir? Bunu bana hissettiren gerçek benim bir mesleğim varken çalışamıyor olmak. Belli bir dönem sağlık sorunu yaşarken sigortamı yaptıramıyor olmak. Yani ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyken, bu topraklarda bir sağlık sorunu yaşıyorken ben sigortamı yaptırıp neden bu devletin vatandaşına sunduğu imkandan faydalanamayayım? Ben tutuklu değilim, hükümlü değilim. Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. Hakkımda herhangi bir suçlama yok. Ben belediyeye gidip emlak vergimi dahi ödeyemedim. Evime haciz kondu, vergi dairesine gidip ben hacizimi ödeyemedim. İşlem yapamadım ben devlet dairelerinde. Kısıtlı olarak göründüm. Soruyorum, hakkımda bir soruşturma var mı? Hayır, yok. Yani giydiğim bir hüküm var mı? Hayır, yok. Ben neden kısıtlıyım? Eşinizden dolayı kısıtlısınız. Ama bunun bir gerekçesi var mı? Sen benim evime haciz koymuşsun, evimi satışa çıkarıyorsun. Ve ben haciz tutarını devlete vatandaşlık görevini yaparak ödeme yapmaya geliyorum. Kendi zor şartlar altında. Ve siz benim ödememi almıyorsunuz. Ben 6 ay Eminönü Hisar Vergi Dairesi'nde yargı borçlarından dolayı evime konan hacizin bedelini ödemek için 6 ay mücadele verdim. 6 ay. Ve 6 ay zaman zarfı içerisinde de işlenen faizi de yine ben ödedim. Gerekçe yok. Gerekçe yok. Yani sadece şey dediler bana. TC kimlik numaranızı girdiğimiz zaman kırmızı bir ibare yanıyor. Bu şahıs hakkında işlem yapılan personelle alakalı yasal işlem başlatılacaktır diye bir ibarenin çıktığı söylendi bana. Hangi kurum tarafından diye sorduğumda Adalet Bakanlığı tarafından olduğu söylenildi. Tabii ki bunun ne kadar doğru olup olmadığını bilmiyorum. Ama böyle bir uygulamayı bana yaklaşık eşim tutuklandığından sonra 4 yıl kadar sürdü bu. 4 yıl kadar ben devlet dairelerinde işlem yapamaz noktaya geldim. İnsanlığa dair bir takım şeyleri yok saymak, bu kadar fütursuzca yok saymak normal olabilir mi? Bu sizin, tabii ki sizi yargılayan insanların da bir süreden sonra nasıl söyleyeyim, bağımsız olduğunu düşünemiyorsunuz. Tamamıyla insan haklarına gözeterek size o savunma hakkını verdiğini ya da o yargılamayı yaptığını düşünemiyorsunuz. Yani karşınızdaki kişinin gerçekten bir yargıç olarak sizi yargıladığına inanamadığınız sürece nasıl bir savunma yapabilirsiniz? Yazılan, çizilen bir şey var. Sonuç belli, gidişat belli. Size verdikleri süre, savunma hakkı vesaire belli. Vermiyorlar yani. Savunma hakkı adı altında kullanabileceğiniz birçok hakkınızı gasp ediyorlar sizin.
Yani daha önce de söylediğim gibi lehinize bir done var, talep ediyorsunuz, mahkeme reddediyor. Başka bir done buluyorsunuz, talep ediyorsunuz, mahkeme reddediyor. Sizin hazırladığınız iddianamedeki usulsüzlükler var diyorsunuz, bunlar diyorsunuz, ses kaydını almıyorlar. Segbisi kapatıyorlar, tutanaklara geçmiyor. Nasıl yapacağız? Nasıl ifade edeceğiz biz kendimizi? Nasıl haklılığımızı ispatlayacağız? Eyvallah, suç attınız, isnat ettiniz, somut delil de sunmadınız ki suçu isnat eden kişi normalde suçu da size şey yapmakla yükümlüyken biz çırpınıyoruz yani. İsnat eden sizlersiniz, delil koymak zorunda olan sizlersiniz. Tamam, siz isnat ettiniz, delil sunamadınız, o zaman biz bunun karşılığında lehimize olan bir durumu ortaya getirelim, sunalım diyoruz. Ona da ret veriyorsunuz. Sayısını hatırlamam mümkün değil ama birkaç klasör var avukatta. Hani sayısı çok hatırlanabilir gibi değil ama 90'lardan başlayarak özellikle de işkence konusunda verilmiş raporlarla ilgili soruşturmalar, davalar, görevden almalar, o görevden almalar nedeniyle benim açtığım karşı davalar gibi bir davalar silsilesi oldu. Devlet düşmanı demişti o dönemin valisi Erol Çakır bana. Ona da tazminat davası açmıştım örneğin. Hani orada da bir soruşturma yapılmıştı. Davaya değer bulmamıştı mahkeme. O bana davaya dönüşmedi ama ben tazminat davası açtım. Tabii kaybettim. Onun dışında başka raporlar nedeniyle gene çeşitli davalar, şikayetler oldu. Bir gazete haberi nedeniyle bir dava açıldı ama hani o zamanki Ağır Ceza Mahkemesi'ni düşünüyorum. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı'nı düşünüyorum. Şimdiki Ağır Ceza Mahkemelerini düşünüyorum. Arada inanılmaz bir fark var. Yani bir yargılama işliyordu o dönemde. Ve akılcı olan, bilimsel ilkelere uygun, hani insanların ifade özgürlüğünü önemseyen bir yerden, hani bütün baskılara, zor dönemlere rağmen yani o yıllarda da örneğin kolluğun rapor alırken bir meslektaşımızı silahla tehdit ettiğine dair bir bilgi paylaşılmıştı. Ben de bu bilgiyi paylaşmıştım basında. O zaman Milliyet Gazetesi bunu haber yapabiliyordu. Ve sonra da mahkemede bunu herhangi bir suç unsuru yok, mesleki anlamda bir bilgilendirme içermektedir, uyarı niteliğindedir gibi beni destekleyen bir biçimde sonuca bağlıyordu, beraat ettiriyordu. Şimdi olsa herhalde muhtemelen yargılanıp ceza alırdım böyle bir paylaşım için. Biliyorsunuz basın toplumsal olayları haberleştirdiği için cezaevine alınıyor günümüzde. İşte helikopter olayında haberleştiren gazetecilerin tutuklu olması gibi. Dolayısıyla o dönem hani çok daha farklı bir süreç işlemiş. Tabii bundan sonrasında da yargılamalar oldu. Biz çeşitli imzalar veririz. Oldum olası o imzaların ne işe yaradığı konusunda kaygılarım vardır benim. Hani toplum bunu duyuyor mu? Ama olsun, bize iyi geliyor en azından derdim ben. Hani biz en azından sözümüzü söylemiş oluyoruz derdim. Böyle bir söz söyleme sonucunda önce akademisyenlerle yargılama süreçleri, sonrasında özgür gündemle dayanışma, hani olabilecek en olağan tepki aslında. Düşünen, tartışan, eleştiren biri olarak tabii ki ifade özgürlüğünün yanında olmak gerekiyor ve özgür gündemle dayanışmak gerekiyor. Hani biz unutmadık 90'lardaki o gazetecilerin öldürüldüğü günleri, gazete binasının yıkıldığı zamanları. Dolayısıyla yeniden bu saldırılar başlayınca olması gereken onların yanında olma refleksiydi. Hani bunu suça dönüştürme çabası ve ilk tutuklananlarız işte. Tutukluluğum o, yani cezaevi görmüşlüğüm. Hani kendim cezaevinde
kalan biri olarak. Yoksa cezaevine çok gittik tabii ki. Hani hekim olarak açlık grevleri süreçlerinde, sağlık sorunları ile ilgili taramalar yapmak üzere. Bir zamanlar cezaevlerine gidebilirdik bu nedenle, bağımsız örgütler olarak, tabip odası olsun, insan hakları örgütleri olsun. Şimdi o da yok. Yani öyle bir olay da yok. Neyse, iyi oldu yani. İçeriden gözlem yapma olanağı verdi bana o günlük tutukluluk süresi. Tabii 2000 başlarında gene bir işkence başvurusu ve değerlendirmesi sonucu avukatların yaptığı başvuruda yapılması gereken muayeneleri tanımladığımız için hakkımızda soruşturmalar açıldı ve o dönemde üniversitede Anabilim Dalı Başkanıydım ben. Anabilim Dalı Başkanlığından alındım. Anabilim Dalımızın polikliniğini yeni açmıştık, birkaç yıl olmuştu. Poliklinik kapatıldı. Üniversitede adli tıp polikliniği olmaz, zaten adli tıp polikliniği mi olur şeklinde bir yaklaşımla. Oysa hani klinik adli tıp önemli bir yerde duruyor ve insanların bağımsız, farklı değerlendirmelere ihtiyacı her zaman var ama öyle bir süreç yaşadık. O zaman Anabilim Dalı Başkanlığından alınmıştım. Karşı dava açıp kazanıp geri döndüm. Bu barış imzacıları olarak bilinen işte bu suça ortak olmayacağız iradesi sonrası hepimiz yargılandık, cezalar aldık. Bazıları biraz daha ağır cezalar aldı. Gerekçe olarak da bu imzayla ilgisi olmayan farklı çalışmalar, bazen bu imzayla da ilişkili, yani bu suça ortak olmama irademizi gösterme nedenimiz olan araştırma sonuçlarımız nedeniyle daha ağırlaştırıldı cezalar. Benimki de öyleydi. 2,5 yıl hapis cezası vermişti mahkeme ve bir de kamu haklarından ben cezası vermişti. Şimdi tabii kamu haklarından ben önemli ve yargı açısından hukukçuların çok da kesin böyle olur ya da şöyle olur diyemedikleri bir noktaydı. Ben dedim hani emeklilik hakkımı yitirir miyim ben kamu haklarından ben olunca? Dediler ki yok, yani sadece bu süre için hani bu cezanın uygulandığı süre için kamu haklarından ben. Ama o bile önemli. Yani 2,5 yıl sonuçta maaş almadığımda benim başka bir güvencem yok. Ve 30 küsur senelik hekimlik hayatımda, çalışma hayatımda o kadar emek vermişim. Bir güvence olmadan işsiz kalmak ciddi bir sorundu. O yüzden hani bu tartışmalı olduğu için de emeklilik hani bir tür zorunlu emeklilik oldu. Bir kere insan hakları mücadelesi kesintisiz bir mücadele ve kazanımların kolay olmadığını bilmek gerekiyor zaten. Yani hiçbir kazanım kolay olmayacaktır. Çünkü insan hakları mücadelesinde fail devlettir, devletlerdir. Hak ihlallerini gerçekleştiren fail devlet olunca arada çok ciddi bir güç farkı var. Siz kendi o sınırlı gücünüzle ama yurttaşın desteğini alarak, kamuoyunu desteğini alarak ilerlersiniz ve kazanımlar elde etmeye çalışırsınız. O yüzden bu mücadele zaten çok zorlu bir mücadeledir. Bu özelliği itibariyle. Hani ya ben yoruldum, tabii ki herkesin yoruldum deme hakkı var ama ya bir şey de kazanmıyoruz, olmayacak bir şey duygusuna yer yok burada. Çünkü zaten kolay olmayacağını bilerek bu mücadeleye giriyoruz. Ve hani belki biz değil, bizden sonraki kuşaklar bizim attığımız adımları ilerletip bir kazanım elde edebilecekler. Yani böyle bir boyutu var bu işin. Hekimliğin kendisi bir insan hakları mücadelesi. Hani sağlık politikalarına karşı bir mücadele de insan hakları mücadelesi. Çünkü eşit, adil, ulaşılabilir, ücretsiz sağlık hizmeti talep etmeniz gerekiyor insanlar için. Nitelikli sağlık hizmeti talep etmeniz gerekiyor. Hastalanmadan korumayı talep etmeniz gerekiyor. Bunların her biri insan hakları mücadelesinin başka boyutları. O yüzden evet, yani hekim olmayı seçmek kendi başına insan hakları mücadelesine girmek anlamına geliyor. Emin olmadığımız bir şey ama bizim Özgür Gündem davasında beraat etmiştik ve çok şaşırmıştık biz. Çünkü ceza alan arkadaşlarımız oldu. Hani neye göre onlara ceza, bize beraat falan gibi. Hatta istinafa gitti dosya. Beraat kararı için. Ve aylardır her zaman olduğu gibi yani sene geçiyor falan. Ses yok, seda yok. Allah Allah.
Sonra biz seçimler oldu. Türk Tabipleri Birliği kendi iç seçimimizi yaptık. Ben başkan oldum falan. Bunları işte kamuoyuyla da paylaştık. Geçmedi birkaç gün. Haber geldi. 20 Ekim'de karar çıkmış. İstilaf Mahkemesi beraati bozmuş. Yeniden yargılayın diyor. Hatta diyor cezalandırın. Yani yazı öyle bir yazı. Geçmiş dönemde yargılama süreçlerini 3 aşağı 5 yukarı bilebiliyordunuz. Neden? Çünkü her ne kadar hani bağımlılığa dair bir takım ipuçları olsa da yargı mekanizmalarında ve hukuk elbette egemenlerin hukuku olsa da görece bir bağımsızlık durumu vardı ve bunun yanı sıra hem eğitim süreçleri daha nitelikliydi. Geçmişten gelen nitelikli bir hukuk eğitimi alarak geliyorlardı. Hem de bir takım liyakata dayalı belirli aşamalar vardı. Ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı demek, hani epeyce yaşı da ilerlemiş, deneyim kazanmış, dünyayı ve toplumu bilen bir hakim demekti. Ama şimdi öyle değil yani. Şimdi 3-5 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olmuş hakim ve hele bir de yandaşsa çok kolay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olabiliyor. Yani şu andaki Ağır Ceza Mahkemesi başkanlarına ve üyelerine bakıyorum ben. Hani bu nasıl olabilir? Dünyaya dair ne bir deneyimi vardır, ne bir birikimi vardır, ne de entelektüel donanımı vardır bu insanların. Kaldı ki zaten bunun çok komik bir örneğini gördük biz. Asıl ben sizi itham ediyorum diyerek Emil Zola'yı anmıştım ben. Savunmamda, daha doğrusu savunmada demeyelim buna, beyanımda. Çünkü savunacağım bir suç söz konusu değil. Yaz kızım Emine Solan dedi. Mahkeme başkanı Emine Solan. Yani Emine Zola'yı ayıramayacak hani ve itham ediyorum o laküze, yani bir hakimin bunu bilmemesi mümkün değil. En önemli hukuk metinlerinden biri olarak değerlendirilir ve hukuk fakültelerinde okutulur idi. Şimdi hani böyle bir aymazlık içindeyiz. Dolayısıyla hakikaten kötü. Ama şu demek değil ki ne yapalım? Böyle bir noktaya geldik. Biz bırakalım, tası tarağı toplayalım. İşte Ege'de bir çiftlik alalım, domates yetiştirelim. Yok öyle yanma. Ya o kadar kolay değil. Bunca sene mücadele ettikten sonra hani şunun ucunu görmeden bu yargı mekanizmasını, bu eğitimi, bu sağlık ortamını dönüştürmeden, en azından dönüşmesi için bir yola girdiğini görmeden kimse vazgeçmez bu işlerden.